Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evde pet şişeniz varsa mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif. Fırın kullanmak yok. Kısa sürede hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 3 adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Bir çırpıcı yardımıyla çekelim. 1,5 su bardağı un. Yarım paket kabartma tozu. 1 paket vanilya ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu kakao. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırmaya devam edelim. Toplamda 1 çay bardağı su kullandım. Azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kıvamı bu şekilde olmalı. Bir pet şişeye alalım. Evet, kapağının tam orta kısmını delelim. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Sıcak tavaya çok az yağ damlatarak bir peçete yardımıyla yağı temizleyelim. Pet şişe yardımıyla hamurdan aralıklı olacak şekilde dökelim. Evet, diğer tavaya da aynı yöntemle dökmeye devam ediyorum. Orta ateşte kontrollü bir şekilde başından ayrılmadan pişirmeye devam edelim. Evet, tek tarafı piştikten sonra ters çevirelim. Diğer taraflarını da aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Pişen hamurları servis tabağına alarak soğutmaya bırakalım. Evet, kalan hamuru aynı tavaya dökerek pişirelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tarif. Üzeri ve arası için çikolata eritiyorum ayrı ayrı kaplarda. Üzeri için sütlü ve bitter çikolata kullandım. Arası için de beyaz çikolatayı benmari usulü eritmeye bırakıyorum. Çikolata erirken mutlaka karıştırarak eritmeye dikkat edelim. Evet, beyaz çikolatamız eridi. Hamurun tam orta kısmına sürelim ve diğer hamuru üzerine kapatarak bu şekilde hazırlayalım.
Tüm hamuru aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Arasına dilerseniz krem şanti veya ev yapımı krema da kullanabilirsiniz. Evet, çikolataların donması için buzdolabına kaldıralım ve bekletelim. Buzdolabından çıkartarak her tarafına gelecek şekilde çikolataya bulayalım. Fazla çikolatasını süzerek telin üzerine alalım. Tüm hamurları aynı yöntemle çikolataya kaplamaya devam edelim. Çikolata yerine çikolata sos ile de kaplayabilirsiniz üzerini. Evet, son hamurları da çikolataya buladıktan sonra buzdolabında donması için bekletelim. Evet, gördüğünüz gibi üzerindeki çikolatalar dondu. Artan çikolatayı küçük bir poşete aldım. Üzerine şerit halinde sıkıyorum. Tekrardan buzdolabına kaldırarak soğutmaya bırakıyorum. Evet, artık servis tabağına aldım gördüğünüz gibi. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.